Herkese yeni bir videodan selamlar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün The Boys'un 5. sezonunun 6. bölümünü konuşmak için karşınızdayım. Adım adım finale doğru yaklaşırken sezonun şu ana kadarki en iyi bölümünde neler yaşandığından bahsedeceğim size ama ondan önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp hype ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız hemen başlayalım. Hatırlarsanız 5. bölümü Sister Sage'in gizli planını öğrenip Firecracker'ın ölümüne şahit olarak kapatmıştık. Ayrıca Viva'nın Bombsight'ın elinde olduğunu öğrenmiş ve bu gelişmenin hikayenin gidişatını değiştirip dizinin seyir kalitesini yükseltebileceğinden bahsetmiştik. 6. bölümü ise 3. sezondan kalma sürpriz bir karakterle The Legend'la açıyoruz. Bombsight'ın nerede olabileceği hakkında bilgi sahibi olabilecek yegane karakter olarak beliren The Legend'ı en son bıraktığımız pozisyondan çok uzakta Vault sinemalarında bir çalışan olarak buluyoruz. Manders Mick'le aralarında geçen kısa bir görüşmenin ardından nihayet Bombsight'ın nerede olabileceğinden çok nasıl ortaya çıkarılacağı hakkında bilgi veren Legend'ın acayip matrak bir karakter olduğu için bölümün tüm mizahi yükünü taşıdığını söyleyebiliriz sanırım. Ayrıca hikayenin gidişatı için de önemli bir bağlayıcılığa sahip olduğunu eklememiz gerekiyor. Özellikle de sonu için ama şimdi bunu konuşmanın sırası değil. Legend'ın verdiği bilgiye göre ekip Bombsight'ı ortaya çıkarmak istiyorsa önce eşi Altın Geisha'yı bulmak zorundadır. Bu amaçla vakit kaybetmeden harekete geçen Butcher ekibi hemen ikiye böler. Stargirl ve Huey'i kullanıma hazır olan virüsü Homelander'ın yarın bizzat vaaz vereceği Amerikan Demokratik Kilisesi'ne yerleştirmeyi yollarken kendisi ise Mother's Milk, Kimiko, Francis ve Legend'la beraber Altın Geisha'nın yaşadığı ve doğrudan Vault'a bağlı olarak hizmet veren huzurevine gideceklerdir. Ekip planını uygularken biz de bu sırada Sister Sage ve Homelander'ı Viva'na alternatif olarak geliştirilen bir varyasyonun bir denek üzerinde test edilmesini izlerken buluruz. Bu sahne ilk başta önemsizmiş gibi gözükse de Homelander'ın aslında Sage'i oyaladığını anlamamız için oldukça önemli bence. Zira Homelander Sage'in kendisini manipüle ettiğinin farkında. Ancak tüm bu tanrı olma meselesi ve Vivan formülünü bulma çabası içerisinde kaybolmuşken ekonomik olarak güçlü kalması gerektiği için şirketi öylece ortada bırakmak istemiyor ve bu nedenle ona dokunmuyor bence. Ayrıca Sage'in dünyanın en zeki süperi olduğunu da unutmayalım. Her ne olursa olsun ona ihtiyacı olabileceğini düşünüyor. Hele ki Seven'ın halini düşünecek olursanız bu gerçek daha da bir yüzüne çarpıyor olabilir. Ancak tam da bu noktada izlediğimiz Sage Ashley görüşmesi bölümün gidişatı için bayağı kritik bir öneme sahip. Çünkü Sage, Ashley'nin zihin okuma yeteneğini kullanıp Soldier Boy ve Homelander'ın Bombsight'ın peşinde olduklarından ve Homelander'ın bu bilgiyi ondan saklamak için özel bir çaba sarf ettiğinden haberdar olunca artık planının 3. aşamasına geçmek için hiçbir engel olmadığını söyleyip Vault Tower'ı terk ediyor. Bu sekans aslında bölümün sonu için inanılmaz önemli ama buna videonun sonunda değineceğim. Buradan da aslında bir önceki sahnede değindiğim Sage-Homelander çatışmasının ne boyuta geldiğini izlediğimiz bir sonraki sahneye geçmemiz gerekiyor. Soldier Boy ve Homelander'ın Bombsight'ın izini sürdükleri bu sahnede Soldier Boy Homelander ile Clara arasında geçen münasebetsiz bir anın kaydına şahit olunca sinirlerine hakim olamayıp Homelander'ı yumrukluyor. Ancak garip bir şekilde bu ikili arasındaki ilişkinin hiçbir şekilde Homelander'ın Butcher ve ekibine karşı duyduğu nefret kadar ileri düzeyde bir düşmanlığa dönüşmediğini görüyoruz. Bunun ikisinin de Clara'ya karşı duyduğu sevgi ve bağlılıktan kaynaklandığını düşünüyorum. Bu sahnenin her bir diyaloğunda bunun kanıtlarını görebilirsiniz zaten ama bundan da öte Sage'in Homelander'a karşı kozunu artık açık bir şekilde oynadığını anlamamız açısından da oldukça önemli bir sahne bence. Peki bunca şey yaşanırken Butcher ve ekip ne yapıyordu diye soracak olursanız bölümün ve genel olarak sezonun en umursamadığım ikilerinden biri olan Stargirl ve Huey'i en son kiliseye doğru uğurlamıştık hatırlıyorsanız. Önce Firecracker'ın cenazesiyle karşılaşan ikili ardından virüsü yerleştirmeye çalışırlarken Allfather'a yakalanıyorlar ve bu durum tabii ki bir aksiyona sebep oluyor. Stargirl haliyle biraz pataklanıyor. Ancak Huey Allfather'ı virüsü kullanarak öldürmekle tehdit edince bu beladan kıl payı kurtulmayı başarıyor gibi gözüküyorlar. Ayrıca virüsü kiliseye yerleştirme planının da şimdilik suya düştüğünü ve bölümün sonunda yaşananlarla beraber artık ne işe yarayacağını da bir sorgulamak gerekiyor sanırım. Stargirl ve Huey Allfather'la uğraşa dursunlar. Butcher ve ekibin diğer üyeleri ise Bombsight'ın eşi olarak tanıtılan Altın Geisha'yı önce ikna etmeye çalışsalar da başarılı olamayınca onu kaçırmaya karar veriyorlar. Böylece Bombsight'ı orada burada aramalarına gerek kalmadan tıpış tıpış ayaklarına kadar geleceğini düşünüyorlar. Ancak bu planları da pek tutmuyor. Ta ki Sister Sage sürpriz bir şekilde karşılarına çıkana kadar. Tam da bu noktada bir gerginlik çıkmasını beklesek de Sage hiç de şaşırılmayacak bir şekilde ekibe yardım teklifinde bulunuyor ve bunun da ötesinde Bombsight'ı nasıl ayaklarına kadar getireceklerini bildiğini söylüyor. Bu beklenmedik gelişme işlerin yeniden yoluna geleceği mi yoksa hepten mi karışacağı konusunda hepimizi merakla bırakırken kendimizi Homelander ve Legend'ı Butcher ve ekibin izini sürerken buluyoruz. Bölümün drama dozu en yüksek
yüksek olan bu sahnesinde Homelander'ı başarısızlığının sonuçlarıyla karşı karşıya kalmış bir şekilde dönüşmek istediği şeye isyan ederken izliyoruz diyebiliriz. Ancak bundan da öte bu sahne aslında Homelander'ın çaresiz kaldığı durumlarda ne kadar aciz bir varlığa dönüştüğünü görmemiz açısından oldukça önem arz ediyor. Ancak Legend yine aralarında geçen konuşma her şeyi bir anda değiştiriyor tabi. Legend'ın söylediği onca şey arasında bir Vault kolyesine dikkat kesilen Homelander buradan hareketle formülün izine nasıl süreceğini nihayet bulup bize doğruca finale yönlendiriyor diyebiliriz. Evet, gelelim bölümün finaline. The Boys'u türünün diğer örneklerinden farklı kılan iki önemli özelliği var bence. Birincisi kesinlikle çarpık mizah anlayışı, ikincisi de absürt aksiyon sahneleri. Dizi ne zaman drama, aksiyon ve mizah arasındaki dengeyi yitirdi, işte o zaman büyüsünü kaybetti bence. Bu bölüm ise bu üç temayı yer yer beraber gördüğümüz anlara sahip olduğu için ve tabii ki de şok edici sonuyla beraber benim için sezonun en iyi bölümü haline geldi bir anda. Zira Homelander nihayet V1 formülüne ulaştı ve artık kendisini tanrı olarak ilan etmesinin önünde hiçbir engel kalmadı. Bu noktada Sister Sage'in titizlikle sürdürdüğü plana Soldier Boy'u dahil ederek kendi kazdığı kuyuya düştüğünü söylersek çok yanlış olmaz herhalde. Özellikle de Ashley'nin Soldier Boy'un gerçekten Homelander'a yardım etmek istediğini söylemesine rağmen. Burada dikkat çeken bir diğer nokta Soldier Boy ve Homelander arasındaki tutarsız ve çarpık ilişkinin Clara sayesinde ayakta durmasından da öte Soldier Boy'un Clara ile olan ilişkisiyle benzeştiğini düşünmeye başladım artık. Bu konuda bir fikriniz varsa yorumlara bekliyorum sizi. Tabii Soldier Boy'un son iki bölümde şahit olacağı şeylerden sonra nasıl bir tavır takınacağı da çok önemli. Çünkü Ryan'la beraber Homelander'a karşı koyabilecek yegane iki karakterden biri biliyorsunuz Soldier Boy ve bu bölümde Bombsight'ın gücünü elinden aldığını da unutmamak gerek. Bunun yanında Butcher ve ekibin birebir şahit oldukları bu gelişme karşısında nasıl bir aksiyon alacaklarını da merak etmiyor değilim. Özellikle de Homelander'ın karşısında durabilecek güçleri olmadığı için bazı isimlerin ölümünün yakın olduğunu düşünüyorum artık. Ölüm demişken de bunca kaos ve dramanın ardında sezon başından beri tırmanan Deep Black Noir geriliminin Black Noir'ın ölümüyle sonuçlandığını da eklemiş olayım. Evet, benim için hiç de fena geçmeyen ve önümüzdeki bölümlere hazırlık niteliğinde olan bir bölümdü. Özellikle aksiyon bakımından ağzımıza bir parmak bal çalınmış gibi hissettim. Buraya kadar izlediyseniz zaten gerekenleri yapmışsınızdır diye düşünüyorum ve sizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoya da kendinize iyi bakın, hoşça kalın.